Merhaba arkadaşlar. Bugün Alcatel firmamızın hisse analizini yapacağız. Diğer videolarda da söylediğim gibi yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben firmanın analizini yapacağım, ayrıntılarına gireceğim. Buradaki söylediklerimden işte hisseyi alıp almama ya da elinizde varsa satıp satmama kararını siz vereceksiniz. Bu çıkarımı siz yapacaksınız. Yani yatırım tavsiyesi değildir kısacası. Eğer sizin de istediğiniz hisseler olursa mutlaka yoruma yazarsanız ben de sizin söylediğiniz hisseleri ön planda tutarım. Daha önce videosunu hazırlarım. Yoksa zaten bir yorum olmazsa A'dan Z'ye gidiyorum. Bu BIST 100 firmalarıyla başladım. Şu anda da Alcatel'i önce çekmemin sebebi yorumlarda gelmesi. Dediğim gibi sizin de bir talebiniz varsa mutlaka yazın. Çok fazla uzatmadan başlayalım isterseniz. Varlık kullanımına baktığımızda daha etkin olduğunu görüyoruz. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha fazla satış üretmiş. Geçen yıl 1 TL'lik varlık ile 1.03 TL'lik satış üretirken bu yıl yine 1 TL'lik varlık ile 1.07 TL'lik satış üretmiş. Stok yönetimine baktığımızda daha verimli olduğunu görüyoruz. Çünkü stok tutma süresi 109.9 günden 102.1 güne düşmüş. Alacak yönetimine baktığımızda da daha hızlı tahsilat yapıldığını görüyoruz. Çünkü alacaklar 132 güne tahsil edilirken borçlar ortalama 43 günde ödenmiş. Ortalama tahsilat süresi 0.3 gün kısalmış arkadaşlar. Her üçü de olumlu. Cari oran trendine baktığımızda cari oran 2.94'müş. Geçen yıl bu oran 4.35'miş. Yani burada baktığımızda likitte de bir daralma görüyoruz. Cari oran seviyesine baktığımızda bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek durumda olduğu için güçlü. Likitte oran seviyesine baktığımızda likitte oranı yani test oranı 2.03 seviyesinde stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükleri karşılanabilir. Nakitlerine baktığımızda daha az olduğunu görüyoruz. Çünkü nakit ve benzerleri varlıkların yaklaşık %20.2'sini oluşturuyor. Bu oran geçen yıl 35.9'du. Bu yüzden de varlıklara oranla nakit ağırlığında azalış gerçekleşti. Günlük ödemeler için likiditeye baktığımızda yeterli olduğunu görüyoruz. Çünkü şirket ödemelerine ek bir nakit girişi olmadan 241 gün daha sürdürebilecek durumda. Öz kaynak oranına baktığımızda güçlü olduğunu görüyoruz. Çünkü kaynak dağılımında öz kaynakların oranı %62 arkadaşlar. Uzun vadeli yükümlülükler %6 iken kısa vadeli yükümlülükler %32. Öz kaynak trendine baktığımızda ana ortaklığa öz kaynaklar yıllık bazda %28 artmış. Stok borç trendine baktığımızda burada bir artış var. Kaldıraç oranı geçen yıl 0.28 iken bu yıl 0.32 olmuş. Yani bu ne demek oluyor derseniz varlıklar geçen sene göre daha fazla borçla finanse ediliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç seviyesine göre normal bir seviyede şirket borçlu olduğunu görüyoruz. Net borç seviyesine baktığımızda şirketin zaten borcu yok. Şirketin reel anlamda finansal borcu yok. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda normal olduğunu görüyoruz. Öz kaynakların 0.52 katı. Yani öz kaynakların yarısı kadar borcu var kısa vadeli. Öz kaynaklara kıyasla normal düzeyde. Satış finansmanında borç kullanımına baktığımızda burada bir artış var. Yani burada şirket finansmanında geçen sene göre daha fazla oranda kısa vadeli finansal borç kullandığını anlamına gelir. Bu da satış maliyetlerinde bir artışa sebep olabilir. Kısa vadeli borç ağırlığına baktığımızda bir artış olduğunu görüyoruz. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen sene %21.5 iken bu yıl %32.2 seviyesine yükselmiş. Daha fazla kısa vadeli sıkışık borç çevrim gerekliliği oluşabilir. Finansal borç ağırlığına baktığımızda yine bir artış var. Kısa vadeli borçlar içinde finansal borçların payı %4. Geçen yıl bu oran %1'di. Finansal gider trendine baktığımızda yine bir artış var. Finansal borçlar geçen yıla göre %781 artmış. Finansal giderler ise yıllık bazda %550 artmış arkadaşlar. Bu artan finansal giderler de tabii ki net kâra negatif anlamda etki yapacaktır. Kârın finansal giderlerini karşılama gücüne baktığımızda yeterli olduğunu görüyoruz. Faiz ve vergi öncesi kâr finansal giderlerin 9 katı. Kâr ile finansal giderler rahatlıkla karşılanabilir. Faaliyet kâr marjı ve net kâr marjına baktığımızda faaliyet kâr marjında azalış, net kâr marjında artış olduğunu görüyoruz. Faaliyet kâr marjı geçen sene %18 iken bu yıl %15'e düşmüş. Net kâr marjı ise geçen %6 iken bu yıl %9 seviyesine yükselmiş. Faaliyet kâr marjı neden azaldı buna bakarsak diğer faaliyet giderleri azaldığı için olduğunu görüyoruz. Öz sermaye kârlılığına baktığımızda azalış var. Öz kaynak kârlılığı %2 ve geçen seneye göre azalış var. Geçen sene bu oran %9'muş. Yani şirket her 100 TL'lik öz kaynağına 9 TL kâr elde ederken bu yıl 2 TL'lik kâr elde etmeye başlamış. Yani bir düşüş var. Öz kaynak kârlılığı neden azaldı buna bakarsak kârlılıktaki artış, verimlilikteki artış ve borçluluktaki artış olduğunu görüyoruz. Aktif kârlılığına baktığımızda artış var. Geçen yıl aktif kârlılık oranı %14.7 iken bu yıl %9.4 seviyesinde, geçen yıla göre düşüş var arkadaşlar. Ciro büyümesine baktığımızda satışlar yıllık %71.9 artmış. Enflasyondan arındırıldığında ise bunun %0 olduğunu görüyoruz. FAVÖK büyümesine baktığımızda satışlardaki artışla birlikte FAVÖK %231 artmış. Net kârda ise %101'lik bir artış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda kısa vadeli kaynak ağırlıklı olduğunu görüyoruz arkadaşlar.
İşletme faaliyetlerinden nakit akışa baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Bu da ticari faaliyetlerin nakit kaybı yaratması riskli bir durum olduğunu gösterir. Yani riskli bir durum oluşturabilir. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kaleme baktığımızda faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış olduğunu görüyoruz. Faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler. Faiz değerlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yetersiz olduğunu görüyoruz. Çünkü işletme faaliyetlerinden nakit elde edilemediği için faiz değerlerini karşılamak için daha fazla borçlanmaya ihtiyaç duyulacaktır. En büyük yatırım harcamasına baktığımızda maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı olduğunu görüyoruz. Serbest nakit akışa baktığımızda negatif. Negatif serbest nakit akışı ise yine bir borçlanma ihtiyacı doğurabilir. En büyük finansman kalemine baktığımızda diğer öz kaynaklara dayalı araçların ihracından kaynaklanan nakit girişleri olduğunu görüyoruz. Dönemlik toplam nakit akışa baktığımızda negatif durumda olduğunu görüyoruz yine. Geçen yıl 1000 TL yatıran bir kişi, Alcatel firmasında 1000 TL yatıran bir kişi 1280 TL civarında bir parası olmuş şu anda. Yani baktığımızda %28'lik bir nominal getirisi olmuş. Enflasyonun altında kaldığı için de enflasyondan arındırdığımızda burada bir aslında zarar olduğunu görüyoruz. BIST 100'ün ortalaması 1190 seviyelerinde, yani BIST 100'den daha fazla getiri sağlamış. Doları yatırsaydık 1194 TL olacaktı. Yine dolardan yüksek kazandırmış. Mevduata yatırsaydık 1694 TL'miz olacaktı. Mevduat faizinin altında kalmış. Bitcoin'e yatırsaydık parayı arkadaşlar 2500 TL seviyesinde olacaktı paramız. Yani Bitcoin tabii ki altında kalmış. Çünkü Bitcoin tarihi zirve görüyor zaten. Şu anda ekstrem bir durum. Altına yatırsaydık da 1670 TL civarında bir paramız olacaktı. Altında yine ne yazık ki altında kalmış. Fiyat kazanç oranına baktığımızda Alcatel'in 120.32 olduğunu görüyoruz. Sektörlerine baktığımızda bilişimin 47.67, teknolojinin 41.8 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani her iki sektörün de bir hayli üzerinde kalmış. Bizim burada istediğimiz sektör ortalamalarının altında olmasıydı. Sadece fiyat kazanç oranı olarak baktığımızda şirketin hisse fiyatına yüksek diyebiliriz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda ise şirketin rasyo değeri 1.79, bilişim sektörünün 3.52 iken teknoloji sektörünün 3.68. Yani burada yine aynı şekilde FK'da olduğu gibi sektör ortalamalarının altında olmasını istiyoruz. Her iki sektör ortalamasında yeterince altında. Bu yüzden piyasa değeri açısından baktığımızda şirketin hisse fiyatına ucuz olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani şirket tüm böyle mal varlıklarını falan satsa piyasa değeri bunun 1.79 katı kadarlık bir piyasa değeri var. PEG rasyosuna baktığımızda biliyorsunuz 1'in altında olmasını istiyoruz şirketin ucuz diyebilmek için. PEG rasyosunun 4.15 bir hayli yüksek olduğunu görüyoruz. Sektör ortalamaları 0.28 ve 0.26 hem sektör ortalamalarının üstünde hem de burada ölçü olarak gördüğümüz bir rakamının yine üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de PEG rasyosuna göre pahalı bir hisse diyebiliriz. Hissenin fiyatı 120.2 TL, hisse başına kar 11 lira. Piyasa değeri 4.7 milyar TL, ödenmiş sermayesi 38.7 milyon TL, net borcu eksi 742 milyon TL, firma değerine baktığımızda 3.9 milyar TL. Temettü bilgilerine baktığımızda en son 30 Mayıs 1999'da temettü vermiş. Yani artık temettü veren bir firma değil. Temettü verimi 2.37'ymiş, artık vermediği için bir önemi yok bizim için. Toplam dağıtılan kar payı da 1.4 milyon TL olmuş. Ve değer sermaye potansiyeline baktığımızda %6600'lerde olduğunu görüyoruz. Yanlış aklımda kalmadıysa Nokia'nın ortağı olduğu bir firma Alcatel. Bu firmamızda BIST katılım endeksine uygun. Yani katılım endeksine uygun ne demek? Helalli yatırım yapan insanlar için caiz bir hisse diyebiliriz. Alcatel firmamızın hisse analizi bu şekilde arkadaşlar. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Eğer bildirimleri açarsanız da bundan sonraki videolarım hemen karşınıza düşecek. Daha sık birlikte olacağız arkadaşlar. İyi günler.